Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Öyle olmanızı yürekten diliyorum. Enerjiler yüksektir diye ümit ediyorum. Bugün bir açılımla yine karşınızdayız. Bugün arkadaşlar neye bakacağız? Aklınızdaki kişinin size mesajına bakacağız. İletişimsiz olabilirsiniz. Arada bir konuşma yoktur. Merak ediyorsunuzdur. Acaba benimle ilgili ne düşünüyor? Ya da karşımda olsa şu anda iletişim halinde olsak bana ne söylemek isterdi? Ne söylerdi? Aklından, bilinçaltından neler geçiyor? Ya da iletişim halinde olsanız bile size söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler nelerdir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. 2 adet destem var. İlk destem Sufi Tarot destesi. Şöyle mavili deste. İkinci destem ise kahverengili deste. Hangi desteden mesajlar almak istiyorsanız, hangisine çekiliyorsanız, ilk deste mavili, ikinci deste kahverengili. Hangisine çekiliyorsanız, hangisinin içinde sizin için bir mesaj olduğunu hissediyorsanız onu dinleyiniz lütfen, ya da dilerseniz ikisini birden dinleyebilirsiniz. 2 farklı mesaj almak için. Ya da ikisini de dinleyip size uygun olanı hangisiyse onu alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, 2 adet deste. Tekrar edelim. İlk destemiz mavi, ikinci destemiz kahverengi. Evet, seçiminizi yaptığınızı varsayaraktan ben ilk deste olan mavi desteyle başlamak istiyorum. Hemen oluşturalım bakalım. Aklınızdaki kişi iletişim halinde olun ya da olmayın fark etmez. Size şu an, tam şu anda, zamansız bir zamanda ne söylemek istermiş? Bakın. Bu desteği seçen arkadaşlarım için evrenden ve sistemden ve akıllarındaki kişiden en doğru mesajları almaya niyet ediyorum. Mikrofonumuz da açık. Evet. Evet, nedir bu desteği seçen sevgili arkadaşlarıma mesajın? Evet, zaten çok konuşası var sanıyorum. Bu desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişinin çok konuşası var ki kart fırladı. Bakın şu 2 kart elimin üstüne geldi. Bunları alıyorum arkadaşlar. Geri koymak istemedim. Bazen öyle bir şey oluyor ki kartlar resmen böyle kendilerini atıyorlar arkadaşlar. Artık siz de tarot videolarına aşinaysanız bu duruma tanıklık mutlaka ediyorsunuzdur. Ve böyle durumlarda kartları alıp kabul ediyoruz. Çünkü mutlaka bizlere vermek istediği bir mesaj oluyor. Evet. Bakalım aklınızdaki kişi size neler söylemek istermiş, neleri itiraf etmek istermiş. İtiraf edemedikleri nelermiş. Bu arada ihtiyacımız olursa ek kartlar elbette ki açılım içerisinde seçeceğiz. Şöyle yapalım. Evet. Evet arkadaşlar, vakit kaybetmeden hemen geçelim. Sabırsızlanıyoruz. Bakalım bizim için nasıl mesajlar verecek. Sabırsızlandığınızı biliyorum. Ben de sizler gibi sabırsızlanıyorum. Hemen kartlarımı açıyorum arkadaşlar. Wow, wow, wow. Evet. Evet. Kum saati dönmüş arkadaşlar. Kum saatini çevirmiş aklınızdaki kişi belli ki. Evet.
Evet arkadaşlar, hazırsanız hemen açılıma geçiyorum. Şimdi bakın. Burada bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın aklındaki kişiler az önce de belirttiğim gibi kum saatini ters çevirmişler. Bu ne demek? Zaman geri sayım başlamış arkadaşlar. Tik tak, tik tak. Buyurun. Zaman sizin için işlemeye başlamış. Peki ne yönde işlemeye başlamış diye soracak olursanız da şu kartın üzerinde görmüş olduğunuz gibi sevgi dolu erkek kartımız çıktı. Elinde çiçekler, sevgi dolu bir gülümseme yüzünde, böyle yakışıklı mı yakışıklı, karizmatik mi karizmatik bir şekilde karşınızda dikilmek, karşınıza çıkmak, sizinle konuşmak için sanki geri sayıma başlamış. Fakat bu sefer bakın ilişkinizin geçmişini bilemem. Herkesin hikayesi değişiktir. Burada geçmişte her ne olmuş olursa olsun, nasıl bir ilişki yapısı içerisinde olursanız olun, yeni tanışmış olun, yeni flört halinde olun, ayrılmış olun, kısa süre önce ayrılmış olun, uzun süre geçmiş olsun, hiç fark etmez arkadaşlar. Buradaki mesaj şu, aklınızdaki kişiden gelen mesaj şu. Diyor ki ben evet sana bunu veremedim. Geçmişte belki bu şekilde olamadım, karşına dikilemedim, senin istediğin şekilde sevgi dolu olamadım ya da sevgimi sana gösteremedim. Evet ben bunların farkındayım. Fakat bunun için doğru zaman değildi belki de. Şu an tam olarak doğru zamanın gelmesini bekliyorum. Fakat bakın arkadaşlar burada çok uzun bir zamandan bahsetmiyoruz. Çünkü zaten belirli bir zaman geçmiş aradan. Ve sona doğru yaklaşılıyor sanki bu hikayede. Burada bir de dünya kartı olması itibariyle yani bir dönem kapanıyor gibi sanki aranızda. Bir ilişki form değiştiriyor gibi düşünebiliriz. Şimdi burada tabii ki hiçbir zaman gereksiz ümitler vermek istemeyiz. Ancak kartlar ne söylerse onu yorumlamak durumundayım. Çünkü burada ağaç kartı çıkmış. Yani diyor ki aslında bizim aramızdaki durum sağlam. Her ne kadar ayrılmış olursak olalım ya da ben sana geçmişte sevgimi gösterememiş olursam olayım her ne kadar fark etmez. Ben burada kalıcı, sağlam, köklü bir ilişki istediğimi fark ettim ya da seninle köklenmek istediğimi, aile olmak istediğimi, yuva kurmak, kök salmak, çoğalmak, üremek istediğimi fark ettim. Ama bunun için doğru zamanı bekliyorum diyor aklınızdaki kişi gibi görünüyor arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi aklınızdaki kişi bu ilişki için size de kendine de zaman vermiş. Yani bunu özellikle yapmış gibi görünüyor. Hani sizi bekletmek ya da işte ne bileyim değişik stratejiler uygulamak gibi düşünmüyorum kesinlikle. Burada her iki tarafa da zaman verilmiş. Belki sistem tarafından da verilmiş olabilir bu zaman. Fakat dediğim gibi zaman artık lehinize işlemeye başlıyor. Yani burada bir sanki devran dönüyor. Zaman lehinize işlemeye başlıyor. Doğru zaman değildi belki de dediğim gibi geçmişte. Bu şekilde sizin karşınıza birdenbire çıkıp bir şeyleri itiraf edecek olabilir ya da bugüne kadar gösteremediği sevgisini gösterecek olabilir ya da bununla ilgili bir düşünce var aklında. Ama bunu kesinlikle düşünüyor. Yani eyleme geçirmemiş olsa bile bugüne kadar bunu kesinlikle düşünmüş. Zaten belki de bu zaman aralığı bunun için gerekliymiş arkadaşlar. Bakın şimdi burada bir ayrılık var. Yani bir uzaklık söz konusu. Kesinlikle ağırlıklı olarak bu desteği dinleyen arkadaşlarım için bir ayrılık, uzaklaşma, mesafe söz konusu olmuş. Araya zaman girmiş. Bakın burada da zaman kartı, zaman yazısını görüyorum. Bu kartta zamanla ilgili. Yani araya bir zaman girmiş evet. Fakat bu zaman sanki lehinize işlemiş gibi. Burada kişinin hayatıyla ilgili yaptığı bütün yatırımlara ya da sizin dışınızda algılıyorum bunu. Sizin dışınızda yaptığı bütün yatırımları arkasını dönüp hani bırakıp sevginin daha ağır bastığı bir tarafa doğru gideceği görünüyor. Sanki evet sizden ayrı düştüğü zamanda bir yatırım yapılmış, başka şeylere yatırım yapılmış. Mesela diyelim ki işe ağırlık verilmiş, maddi konulara ağırlık verilmiş, aileye ağırlık verilmiş, eşe, dosta, arkadaşlara ağırlık verilmiş. Belki siz kendinizin dışındaki her şeye daha çok önem verdiğini düşündünüz, sizi ihmal ettiğini düşündünüz. Ancak burada her ne olursa olsun o emek verdiği şeylerden bile tam şu anda güncelde size olan sevgisinin ve köklenme isteğinin daha ağır bastığını ve arkasında bir takım şeyleri bırakıp
size doğru bir geliş yapacağını görüyoruz. Yani bunu düşündüğünü söylüyor aklındaki kişi. Evet, belki başka şeylere ağırlık verilmiş, burada sizden uzaklaşılmış, ancak bir çölleşme var. Yani hayatında belki maddi manevi anlamda daha ağır basan şeylerle ilgileniyordu. Evet, bugüne kadar. Fakat bu onu çölleştiren bir durum olmuş. Yani sevginin olmadığı yerde çölleşilir zaten arkadaşlar. Belki sevgiyi gerçekten sizden aldığını fark etti. Ya da sizde bulacağını fark etti. Her ne kadar hani bir laf var ya, parayla saadet olmaz hesabı. Yani her ne kadar başka şeylere burada ağırlık verilmiş olsa da bir çölleşme söz konusu ve bu çölleşmeden çıkılmak, sevgiyle çiçeklenilmek isteniyor burada. Çünkü yine ayrı kalınan mesafe ve süre içerisinde, yani araya mesafe girmiş ya, ayrılmışsınız ya arkadaşlar. Burada çözülemeyen problemler, zorlayıcı sorunlar ve karmaşalarla karşılaşılmış. Bu anlamda da belki sistemin bir müdahalesiydi bu. Hadi bir git, uzaklaş da bir gör. Yani sevgisiz hayatı, o istediğin şeyleri sana vereceğiz, evet, ama sevginin de ne kadar önemli olduğunu da anlatacağız sana bu sürede dediği sistemin bir durum söz konusu. Ben bunu anladım diyor. Çünkü her ne kadar istediklerimi, emek verdiğim şeyleri elde etmiş olsam da ya da elde edecek potansiyele sahip olsam da çözülemeyen problemlerle, zorlayıcı sorunlarla ve karmaşayla uğraşıp düğümlendim dediği bir durum söz konusu burada arkadaşlar, aklınızdaki kişinin. Diğer yandan, evet, ben askıya aldım her şeyi. Belki çok keyfim yerinde gibi görünüyordu. Belki kendimi dinledim. Sen belki de böyle zannediyordun. Ancak bakın, bu sürede kişi olgunlaştığını, dönüşüm geçirdiğini, hayatında ciddi değişimlerin yaşandığını itiraf ediyor ve bu bekleyişten sonra, bu sessizlikten, bu askıya alıştan sonra, o dönem içerisinde, o süreç içerisinde evet bir olgunlaşma ve dönüşüm var ve kişi o toksik taraflarını, yani belki de şuradaki şeyler, emek verdiği konular onun için toksik konulardı. Bunları fark ettiğini söylüyor ve diyor ki ben zincirlerimi kıracağım. Yani bu bekleme sürecinin sonrasında artık yumruğumu kaldırıp zincirlerimi kırıp harekete geçmek istiyorum dediği bir durum söz konusu yine burada. Ve evet, aranızda bakın üzüntü, sıkıntıların içinde boğulmak, ruhun daralması, dert ve keder, her ne kadar keyifli gibi görünsem de ben üzüntü içerisindeydim ve seni gizli gizli izliyordum ve hala da izliyorum. Bakın, burada bir stok söz konusu. Ağır bir stok, yani ağır bir stok derken ciddi bir stok söz konusu, takip söz konusu, gözlem söz konusu. Aklınızdaki kişi bunu itiraf ediyor. Evet diyor, ben seni gözlemledim. Sen her ne kadar bunun böyle olmayacağını düşünsen de gözlemledim, izledim. Neden? Çünkü ben aslında üzgündüm. Sen nasıldın? Hayatına devam ediyor muydun? Yani arada böyle ufak iletişimler olsa bile arkadaşlar çok sizinle ilgili bilgi alamamış olabilir. Bununla ilgili bir merak söz konusu, bir gizem söz konusu. Bu güzel bir şey bu arada. Her şeyinizi açık etmemek güzel bir şey. Biraz karşı tarafın merak içerisinde olması güzel bir heyecan da yaratır aynı zamanda. Evet, bir üzüntüye neden oluyormuş ve hatta bu üzüntü onu zaman zaman boğma noktasına geliyormuş. Ruhunun daralmasına sebep oluyormuş. Bu yüzden hani acaba siz nasılsınız? Siz onsuz iyi misiniz? İyi olmanızı tabii ki ister. Çünkü burada kötü niyetli bir enerji yok. Sevgi dolu erkek kartı her zaman bana iyi niyetli bir sevgiden bahseder. Evet, kötü olun, üzülün, aman işte siz de onsuz yapamayın gibi değil de siz onsuz eğer çok iyiseniz bu durum tabii ki canını yakar. Yani onu özlemenizi, onda olmanızı hala ister. Ve bakın, aranızda gerçekten bir tamamlanma söz konusu gibi görünüyor. Yani bir dönem kapanacak aranızda gibi görünüyor arkadaşlar. Kapanıyor gibi görünüyor. Aklınızdaki kişi bunu itiraf ediyor. Bakın, bu kişi size zamanında biraz narsist davranmış olabilir. Susmuş olabilir. Siz sormuşsunuzdur, o konuşmamıştır, anlatmamıştır. Bazı şeyleri sizden saklamıştır, gizlemiştir. Belki kıymetinizi bilememiştir. Arkasını belki döndü size. Belki daha farklı şeylere, kişilere, çevresindeki arkadaşlara falan önem verdi belki de. İşte burada aslında bu durum onu içinden çıkılmaz sorunlara doğru sürüklemiş ve sizden uzaklaşmasına sebep olmuş. Belki de siz uzaklaştınız. Bakın, uzaklaşmışsınız ama siz de nasıl o sizi takip ediyor, siz de aynı şekilde arkanıza dönüp o kişiye bakıyorsunuz. Yani
sizin de aklınız o kişide ve o kişi bunun aslında farkında. Her ne kadar burada üzülse de sizin onda olduğunuzu hissediyor zaten. Hissettiği için bu kadar belki de sizinle ilgili düşünüyor. Ya da onu unutmuş olduğunuzu düşünse zaten bu kadar sizinle köklenmek istemez. Burada kötü niyetli bir enerji yok. Aklınızdaki kişi kalıcı bir şekilde, bakın kalıcı bir şekilde köklenmek için, size doğru gelmek için doğru zamanı kolluyor arkadaşlar. Mucizelere inanın lütfen. Her an her şey olabilir hayatta. Bu inancı koruyun. Tabii ki boş ümitlenmek olmayacak bir şey. Yani siz bunu bilirsiniz. Kalbinize sorduğunuz zaman eğer bu kişinin sizi, yani bu anlattıklarımı yapabileceğini hissediyorsanız zaten olacak demektir. Yani bu mucizeye inanın. İnanmak da çok önemlidir burada. Hani bu boş bir inanç değil yani. Boş böyle gereksiz bir ümit değil. Bakın dediğim gibi bu kişi doğru zaman geldiğinde, karşınıza çıktığında bu kişiyi değişmiş görebilirsiniz. Ya ne olmuş buna deyip hatta şüpheye bile düşebilirsiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi diyor ki lütfen geldiğim zaman, sevgi dolu bir şekilde sana geldiğim zaman, kendimi açtığım zaman lütfen bana inan ve aynı şekilde karşılık ver. Bana güven, güvenmemezlik etme. Bu beni üzer ve kırar diyor aynı zamanda da. Tabii ki tercih sizin arkadaşlar. Burada aklınızdaki kişinin size ne söylemek istediğine bakıyoruz. Ben hemen şimdi, normalde bunu yapmayacaktım ama merak ettim açıkçası. 3 kart daha seçeceğim burada. Yakın gelecek. Yakın gelecek arkadaşlar. Maksimum 3 ay. 3 aylık bir süreçte neler olabilir? Buna bakacağız. Evet, şöyle alalım. Olası yakın gelecekte neler yaşanabilir aranızda? Az önce yorumladıklarım aklınızdaki kişinin size itiraflarıydı. Burada neler olabilir ona bakacağız. Gerekirse kart da seçeceğiz. Arkadaşlar, maksimum 3 aylık süreçten bahsetmiştik. Bu 3 aylık sürecin sonunda, maksimum 3 ayın sonunda bir kutlama yapmaya hazır olun. Bunu arkadaşlarınızla yapabilirsiniz ya da aklınızdaki kişiyle yapabilirsiniz ama daha çok sanki böyle arkadaşlarınızla yapacakmışsınız gibi görünüyor. Hani böyle konuşulur ya, işte yorum yapılır, arkadaşlarınız da sizin beklediğiniz gibi sizinle birlikte beklerler. İşte aynı şekilde güzel bir haber alındığı zaman böyle kutlanır birlikte. Aynı bu şekilde bir kutlama arkadaşlarınızla yapacaksınız gibi görünüyor ve burada sizin istediğiniz gibi olması bazı şeylerin, dediğim gibi, sizi biraz endişelendirebilir, şaşırtabilir. Hiç şaşırmayın. Bunu hak ettiğinizi bilin. Bakın, bunu hak ediyorsunuz. Aslında hayalinizdeki şeyi hak etmediğinizi de düşünüyorsunuz ya, yani bir hayal kuruyorsunuz aklınızdaki kişiyle ilgili. Ya kuruyorum bu hayali ama ben de aslında bunu çok da hak etmiyorum. Bilinçaltından bahsediyorum şu anda. Yani bilinçaltı düşüncesinden ve kalıbından. Bu düşünceden çıkın ve bunu hak ettiğinize inanın. Burada sizin istediğiniz şekilde sizi bir değerli bir kraliçe gibi ya da nasıl anlatayım, size kendinizi çok değerli hissettirecek bir takım hamleler görebilirsiniz. Aklınızdaki kişiden ufak bile olsa bu size kendinizi değerli hissettirecek. Evet, oh be deyip arkanıza yaslanıp şöyle keyfini çıkarabileceğiniz bir takım durumlar olabilir. Bu arada haberleşmeler, bazı o ayrılık sürecinde olan şeylerin oturup konuşulması, yani ben ne yapmıştım, sen şunu yapmıştın, ben de bunu yapmıştım, işte seni şöyle özlemiştim, şuradan sana bakıyordum gibi itiraflar söz konusu olabilir. Haberleşmeler görünüyor arkadaşlar. Konuşmalar sıklaşacak gibi görünüyor, iletişim. Ve dediğim gibi bakın, bir dolunay zamanı. Bir dolunay zamanı bu kutlamayı arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Bir akşam çıkabilirsiniz, bir araya gelebilirsiniz gibi görünüyor. Dolunay zamanlarına özellikle dikkat ediniz. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım, bu zamanlarda güzel haberler alıp kutlama şansınız ve ihtimaliniz çok çok yüksek. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Aklınızdaki kişiden bu şekilde mesajlar aldık. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kendinize inanın ve en iyisini hak ettiğinizi unutmayın lütfen arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hemen ikinci desteğe geçiyoruz. Evet, ikinci deste için aklınızdaki kişiden mesajları hemen alalım bakalım.
neymiş aklınızdaki kişinin size itiraf etmek istedikleri? Karşınızda olsa size ne söylerdi? Söylemek isteyip de söyleyemedikleri nelerdir? Kartları da yakmayalım. Çok seviyorum kartlarımı. Her biri benim için çok değerli. Evet, bakalım. Aa, 2 tane geldi. Peki, tamam. Alalım. Bakalım neymiş aklınızdaki kişinin size mesajları. Hemen kartları açıyorum. Wow, şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar, yani kupa onlusu kartıyla ikiz alev kartının gelmesine ne diyorsunuz? Buyurun. Acayip cayır cayır ortalık yanıyor. Evet, hemen açılıma geçiyoruz. Şimdi bakın. Aklınızdaki kişi diyor ki ben bir takım girişimlerde bulunuyorum ya da bulunmak üzereyim. Bu özür dilerim. Bu işle ilgili olabilir arkadaşlar. Uzun zamandır yatırım yaptığı, hayalini kurduğu, emek harcadığı, maddi manevi emek harcadığı bir konuya çok fazla odaklandığını görüyoruz. Bununla ilgili görüşmeler, konuşmalar, toplantılar, artık böyle bunlara çok fazla zaman harcadığı fakat çok çok heyecanlı olduğu bir durum söz konusu. Bununla ilgili size bazı konularda, yani bunu sizden ya da başkalarından saklamış olabilir. Belki gizli tutmak istediği, sonuçlanmasını beklediği sonuçlarına kadar açıklamak istemedi. Ya da bunu biliyorsanız bile, hani böyle bir durumu bilmiyorsanız, işle ilgili konularda ya da farklı girişimlerde, yeni projelerde ilgili çok fazla kafa ve zaman harcadığını, yani kafa yorduğunu ve zaman harcadığını itiraf ediyor aklınızdaki kişi ve diyor ki evet, dışarıdan belki çok iyi görünüyordum ama içten içe heyecan vardı, hayaller vardı, stres vardı, sıkıntı vardı. Bu sıkıntıları yansıtmak istemedim ve maske taktım. Evet, maske taktım. Dışarıdan her şey çok güzelmiş gibi görünse de aslında içten içe yaşadığım sıkıntıları kimsenin bilmesini istemedim. Biraz da ketum bir kişi gibi görünüyor bu aklınızdaki kişi arkadaşlar. Su grubu olma ihtimali çok yüksek. Yani burç olarak olmasa bile su grubu, su elementinin özelliklerinin baskın olduğu bir kişi olabilir. Yani nedir? Duygusal,
duygularını içinde yaşayan, dışarı çok fazla belli etmeyen, kendi içinde yaşayan ya da hayatıyla ilgili detayları çok fazla dışarıya vermek istemeyen bir kişilik olabilir. Biraz ketum bir enerji görüyorum burada. Bu nedenle dışarıya farklı, içinde farklı, yani içinde farklı bir şey yaşıyordur, dışarıya farklı yansıtıyordur. Ancak dediğim gibi burada maddi konuların ve işle ilgili bazı konuların ağırlıklı olarak gündeminde olduğunu itiraf ediyor aklınızdaki kişi. Şimdi burada bakın bir takım insanlara danışıyor olabilir. Bolluk, bereket, para pul konuları çok ön planda. Aklınızdaki kişi bunu itiraf ediyor ve diyor ki ben bu konuda dengeye gelmeye çalışıyorum. Kendimle bir denge yaratmaya çalışıyorum. Çünkü kendimi görmek istediğim bir yer var. Kendimi görmek istediğim bir statü var ya da bir mevki var. Orada hayal ediyorum kendimi ve oraya gelince aslında kendimle uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum ve aynı zamanda da ilişkiyle ilgili uyum sağlayabileceğimi de düşünüyorum. Yani seninle ya da bir başkasıyla artık hayatında bir ilişki olduğu zaman benim bu statüde ya da bu mevkide olmam lazım dediği bir durum söz konusu. Bu konuda birilerine danışıyor olabilir. Danışmanlık alıyor olabilir. İşle ilgili konularda tecrübeli insanlara danışıyor olabilir. Aile büyüklerine, tecrübeli yaşlı, hani ailenin böyle büyükleri vardır ya, danışırız bir şey olduğu zaman, bir şey yapacağımız zaman. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyor olabilir, eğitim alıyor olabilir, işle ilgili eğitimler alıyor olabilir. Bu girişimle ilgili bir takım araştırmalar yapıyor olabilir. Bu konularla ilgili çok fazla gündemi var bu kişinin. Çünkü ait olmak istediği bir yer var. O yer yani bulunduğu statüyle ilgili, kariyerle ilgili daha çok gibi görünüyor. Ya belli bir gelir seviyesine çıkmak istiyor ya da orada kendine bir yer yapmak istiyor. Kendini oraya ait hissetmek istiyor. Bununla ilgili gerçekten danıştığı, öğrendiği, bir şeyler öğrendiği kişiler ya da kurumlar olabilir. Bolluk, bereket, hareketli bir, verimli bir dönem. Bu arada gerçekten bolluk, bereket, hani amaç bolluk, bereket ya burada. Bunun için çok verimli bir dönemde aklınızda kişi çok fazla seyahat ediyor olabilir. Çok fazla yoğun görünüyor olabilir. Görüşmeleri çok sık olabilir. Bunu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ama aklınızdaki kişi bunu itiraf ediyor. Ve çok şanslı bir dönemde gerçekten. Eline attığı her şeyi belki kazanıyor. Belki hani böyle bazı insanlar vardır ya, bazı dönemlerde de bize de olur. Eline attığın şeyi böyle çiçeklendirirsin. Bolluk, bereket dönemidir yani. Tam olarak aklınızdaki kişi için böyle bir dönem. Güzel. Sevindim aklınızdaki kişi adına. Sizin adınıza da sevindim. Çünkü neden? Böyle olması her iki tarafa da faydalı olacaktır elbette ki. Güzel burası da. Ve bakın az önce su grubu olabilir demiştim. Burada da su şövalyesi geldi. Aslında çok romantik, çok duygusal ve çok dramatik bir yapı var karşınızda. Yani aklında iş güç meseleleri olmasa ki zaten bunun olması gerekiyor. Sorumluluktur bu aynı zamanda. Aslında onun dışında iç dünyasında çok romantik ve böyle bir aslında yani İtiraf etmek, güzel arayı toparlamak, duygusal, romantik bir ilişki yaşamak, güzel bir şeyler yaşamak istiyor. Ve bakın bu kişi bir yer değişikliği, bir taşınma gündeminde olabilir. Hayal ettiği yerde veya hayatta olma arzusu. Burada ne demiştik? Ait olmak. Bir yere ait olmak istiyor. Hayal ettiği bir yaşam var. Hayal ettiği bir yer var. Yani bu yer belli bir statüde olabilir. Dediğim gibi hani bir mevki de olabilir. Çok yoğun bir şekilde isteği var. Az önce bahsetmiştim. Sanıyorum seyahat ediyor olabilir sık sık. Her ne yapıyor olursa olsun arka planda duygusal dünyasında çok romantik ve düşünüyor. Yani duygusallaşıyor zaman zaman ama belki kısa bir süre için bunu askıya almış ve işlerine yoğunlaşmış olabilir. Bu size şunu düşündürmesin. Aklımdaki kişi acaba beni düşünmüyor mu? Duygusal olarak hiçbir şey hissetmiyor mu? Hayır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü öyle olsaydı burada su şövalyesi çıkmazdı. Yani bu kupa şövalyesidir klasik tarotta ve bu çıkmamış olsaydı evet yani şu anda biraz bu konuları pek düşünmüyor diyebilirdim ama bakın arka planda çalışıyor. Duygusallık, bir taşınma planı olabilir. Şehir değişikliği, yer değişikliği yapmak istiyor olabilir ya da mevki olarak bir değişikliğe gidecek olabilir. Çünkü bir bulunduğu yerde, şu anda bulunduğu yerde hani o gitmek istediği yer var ya, bir de bulunduğu yer var. Şu an bulunduğu yerde bir karmaşa olabilir. Bu karmaşadan kaçmak istiyor olabilir. Mücadele ve direnme çok fazla var burada ve hava enerjisiyle geliyor. Evet, su grubu özellikleri duygusal açıdan su grubu özelliklerini taşıyor. Fakat bu iş güç konularında, bu yapmak istediği değişiklik konularında ise
Tıpkı bir hava elementi gibi. Yani keskin kararlı, yani kararlı, hemen böyle atak davranan, harekete geçen, mantık yürüten bu konularda. Yani duygusal konularda değil ama iş konularında mantık yürütebilen, dengede durabilen bir kişiden bahsediyoruz. Yani iş güç konuları söz konusu olduğunda mantık devreye giriyor. Ama aşk konuları söz konusu olduğunda direkt duygusallaşan bir yapıdan bahsediyoruz. Burada aklınızdaki kişi diyor ki evet, benim bir takım yer değişikliği durumlarım olabilir. Tayin, atama, başka bir şehre taşınma ya da işle ilgili dediğim gibi yine karmaşadan kaçıp daha sakin, daha huzurlu, daha romantik, belki sevdiğim insanla böyle yaşayabileceğim bir hayata geçiş yapmak istiyorum diyor aklınızdaki kişi. Şimdi bakın, en önemli yere geldik. Kupa onlusu, ikiz alev kartı ve tekerrür kartı geldi. Şimdi tekerrür kartını okuyorum. Başa sarma, olayların tekrar etmesi, kısır döngü diyor. Fakat ben burada arkadaşlar, bu kart normalde aslında çok olumlu bir kart değildir. Ancak ben burada bu kartı olumlu alıyorum. Neden? Çünkü şu çıkan iki kartla birlikte bunu gördüğüm için ben burada olumsuz bir yorum yapamam buna. Yani bir karma gibi düşünürdüm normal şartlarda. Bakın bir de burada şu dikkatimi çekti ve ben bu yazıyı ilk defa görüyorum. Şöyle göstereyim, inşallah görebilirsiniz ya. Şurada ufak o CD'nin içinde ne yazıyor biliyor musunuz? Şöyle biraz daha. Yok. Tamam, ben okuyayım size. Our Love Song diyor. Bizim aşk şarkımız. Yani şimdi ben burada nasıl bir olumsuz yorum yapayım, siz söyleyin arkadaşlar. Tarot kartlarından az çok anlayan arkadaşlarım ne demek istediğimi anlayacaktır. Kupa onlusu, ikiz alev ve bu kart. Şimdi bu kart dediğim gibi normalde karmanın kartıdır. Tekrar aranızda başa saran, tekrar eden olaylardan bahseder. Ancak burada bizim aşk şarkımız diyor. Burada bir aşk şarkısı çalıyor arkadaşlar. Ve bu aşkın aslında, ya da ayrıysanız bile, bu ilişkinin aslında bitmediğini aklınızdaki kişi itiraf ediyor. Diyor ki bu hikaye bitmedi. Çünkü zaten bizim aramızda bir ikiz alev bağlantısı var. Yani bunu biliyor olabilir, farkında olabilir ya da olmayabilir. Belki ne olduğunu bile bilmiyordur. Belki siz de biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur arkadaşlar. Fark etmez. Burada ikiz alev demek zaten bir ruh bağlantısı, derin bir ruh bağlantısından bahseder. Kopmayan bir hikayeden bahseder. Birbirini geliştiren iki ruhtan bahseder. Benim tamamlanmak istediğim, belki de ruhsal olarak evli olduğum, ruhsal anlamda evli olduğum, aile olduğum ve ait hissettiğim kişi sensin diyor aklınızdaki kişi. Bakın ben burada bundan başka bir yorum yapamam. Zaten burada da bir ait olma ihtiyacı vardı. Bunu işle ilgili yorumlamıştık ama Aziz kartı, yani Aziz kartıdır bu klasik tarotta. Şimdi Aziz kartı da geldi. Bunu aşkla ilgili yorumlayacak olursak burada da kupa onlusu geldiği için arkadaşlar burada ben direkt hani kendini yani evli de olabilirsiniz bu kişiyle bu arada tabii ki. Ancak değilseniz de zaten ruhsal olarak kendini size ait hisseden, bolluğu, bereketi getiren kişi ya da onu dengeye getiren kişi olduğunuzu düşünüyor ve bunu itiraf ediyor. Diyor ki evet, ben kendimi sana ait hissediyorum. Zaten ruhsal anlamda biz evliyiz. Bir ikizleri bağlantımız da var arada. Bana bolluğu, bereketi getiriyorsun. Beni dengeye getiren tek kişi sensin diye itiraf ediyor ve diyor ki bizim bu aşk şarkımız asla susmayacak. Durup durup başa saran, tekrar eden bir döngü var aranızda sanki. Hani bitmiyordur bir türlü mesela. Uzun zamandır devam ediyordur. Ayrı olsanız bile birbirinizi unutamıyorsunuzdur. O bağlantıyı hissediyorsunuzdur. Aklınızdaki kişi bunu itiraf ediyor. Benim tamamlandığım kişi sensin. Hangi durumda, hangi konumda, nerede olursam olayım. Benim kalbimdeki kişi, diğer yarım, ikiz alevim sensin ve bu şarkı asla bitmeyecek diyor. Bitmiyor yani. Sürekli başa sarıp sarıp dönen bir plak. O yüzden bu kartı olumlu anlamda aldım arkadaşlar. Peki. Çok güzel. Şimdi bir de şeye bakalım. Yakın gelecekte 3 ay, maksimum 3 ay içerisinde neler olabilir? Aranızda neler olabilir? Bir de ona bakalım. Normalde diğer destede de yapmayacaktım bu yakın geleceği ama sadece mesajlar alacaktık ama insan merak ediyor arkadaşlar ya. Vallahi ben de merak ediyorum yani. Ne yalan söyleyeyim. Bakalım neler olabilir? 3 ay içerisinde maksimum aranızda nasıl bir gelişmeler olabilir? Az önce baktığımız aklınızdaki kişinin itiraflarıydı. Fakat bu kez yakın geleceğe bakıyoruz. Evet. Şimdi
Aklınızdaki kişinin 3 ay içerisinde hedeflediği konuma büyük ölçüde ulaşacağını görüyorum. Yani az önce bahsettim ya hani bir şeylerle uğraşıyor falan diye, bir yerlere gelmek istiyor diye. Buraya büyük oranda, büyük ölçüde bir yol kat ettiğini, yani belki tam ulaşamayacak ama bayağı bir yol kat ettiğini zaten söyleyebilirim ve siz de bunu şahitlik edebilirsiniz. Burada gerçekten bazı yenilikleri yapmış, bazı konularda kendini geliştirmiş, hedeflediği şeylerin bir kısmına ulaştığı için motivasyonu artmış, daha canlı, daha hareketli, daha karizmatik bir kişi görebilirsiniz. Karizmatik derken sadece fiziksel anlamda değil elbette. Sizin de hoşunuza gidecek değişiklikler olabilir bunlar. Bunun yanı sıra bakın, dilediğiniz, istediğiniz, düşlediğiniz şeylerin olmaya başladığının işaretlerini alacak olabilirsiniz. İşaretlere dikkat ediniz lütfen. Sayılar, simgeler, semboller, spiritüel olan her türlü işarete dikkat edin ve dilemeye devam edin arkadaşlar. Çünkü sizin dilekleriniz aslında biraz da sizin de o manevi gücünüz bu kişiyi destekleyecek. Çünkü aranızda ikiz alev bağlantısı var demiştik. Bu kart çıkmıştı ve bu kart zaten sizin birbirinizin ikiz aleviniz olduğunuz için yani böyle olma ihtimali çok yüksek. Hepinizin için geçerli olmayacaktır elbette. Ancak bu durum gerçekten sizin enerjinizin yüksek olması, onun için iyi dileklerde bulunuyor olmanız mutlaka o kişiyi etkileyecektir ve aldığı yolu daha hızlı kat etmesine sebep olup hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Siz de bu arada bakın 2 tane 9 rakamı çıkmış. Evet, sona çok yaklaşılıyor, sona geliniyor. Burada dilek istekler konusunda su dokuzlusu ve toprak dokuzlusu bize bunu söylüyor ve ardından zaten ateş kralı. Yani bu kişi aslında biraz da geleceği yere, statüye sizin o enerjiniz, o güzel desteğiniz. Yani bu gerçek bir destek de olabilir eğer iletişim halindeyseniz. Daha anlayışlı, daha destekleyici bir yapıdaysanız. Ancak iletişiminiz yoksa da enerjisel olarak destekliyorsunuzdur. Güzel niyetlerle destekliyorsunuzdur. Bu kişiyi gerçekten bulunduğu konuma getirecek şey biraz da bu. Aynı zamanda da siz bu süreçte kendinize de zaman ayırıp kendinizin de hoşnut olduğu bazı şeylerle ilgilenmesi gerekiyor. Zaten bu dönem böyle geçecek gibi görünüyor. Maksimum 3 ay içerisinde bir yol kat edilecek. Bağlantı zaten devam ediyor. Bitmeyen şarkı devam ediyor. Güzel. Evet, şu kartlar çok güzel. Zaten kupa şövalyesi de vardı. Şöyle koyalım. Evet. Arkadaşlar, bunlar devam ediyor. Yol kat ettiğinizi göreceksiniz. Kendiniz de, siz de kendi adınıza maddi anlamda hayatınızla ilgili bir takım düzeltmeler ve iyileşmeler olduğunu zaten hissedeceksiniz. Birbirinizin enerjisini etkileyeceksiniz. İyi niyetli olmak, güzel dileklerde bulunmak çok çok önemli. Öfke, kin, nefret, bu duygulardan tamamen sıyrılın. Eğer ilişkiniz gelişsin istiyorsanız, belli bir aşama atlamak istiyorsanız birbirinize destek olmanız gerekiyor. Enerjisel anlamda bile olsa arkadaşlar. Aldık, kabul ettik. Evet arkadaşlar, açılım bu şekildeydi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkı bakalım. Like and subscribe.